Merhabalar, Yelizce Tarifler Yemek kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle kahvaltıya çok kolay, pratik, lezzetli bir lavaş tarifi hazırlayacağız. İster kahvaltıya yapın, ister aç gelen bir çocuğunuz olursa onu hazırlayın, isterseniz kendiniz hazırlayın. Kahvaltı niyetine gerçekten çok lezzetli. Hemen yapım aşamasına geçelim. Oldukça kolay ve pratik bir tarif. Malzeme listesini açıklamalar kısmına tam olarak yazıyor olacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Tavamıza bir miktar sıvı yağını aldım. İsterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Üzerine bir adet lavaşı ekledim. Onun üzerine 2 tane yumurtayı kırıyorum arkadaşlar. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize ve tadınıza kalmış bir durum. Lütfen videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyalarınızda, gruplarınızla da paylaşabilirsiniz. Öğrenmesini istediğiniz arkadaşlarınızla lütfen paylaşarak kanalıma destek olmayı unutmayın. 2 adet yumurtayı kırdık ve şöyle güzel bir şekilde lavaşın üzerinde çırpıyoruz. Çatalı lavaşa takmamaya dikkat edin. Takılsa da çok önemli değil. Çok büyük bir sorun yaratmayacaktır. Güzel bir şekilde çırptık. Üzerine tuzumuzu gezdiriyoruz. İsterseniz burada baharat, pul biber de ekleyebilirsiniz. Karabiber de ekleyebilirsiniz. Artık hazırlamış olduğum iç malzemesine geçiş yapıyorum. Sosis ekledim. Küçük küçük doğradım sosisleri. Bunu oğlum için yaptım arkadaşlar. Kızım vejetaryen olduğu için, et tavuk yemediği için çok tercih etmiyor bu tarz şeyleri. Onun üzerine bir adet doğradığım domatesi ekledim. Bir adet yeşil biber. Malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen damak zevkinize kalmış dediğim gibi. Sonra kırmızı kapya biber ekliyorum. Oldukça pratik. Şu an tavanın altı kapalı. Tavayı açmadım arkadaşlar. Bütün malzemeleri yerleştirdikten sonra açarım diye düşündüm. Son olarak da kaşar peynirini şöyle gezdiriyorum. Kenarlara çok fazla yaklaştırmıyorum. Eğer lavaşınız büyük olursa arkadaşlarım, püf noktası vereyim. Lavaş büyük olursa kenarlardan içeriye katlayın. Birbirine geçirmiş şekilde ayarlayın yani. Benim lavaşlarım tam tavanın büyüklüğünde olduğu için kenarlardan içeriye kıvırmam gerekmedi. Lavaşı yerleştirdikten sonra böyle elimle biraz bastırıyorum ki yumurtanın olduğu kısma birazcık ulaşsın ve yumurtayla beraber lavaş yapışsın. Çevirirken bana sorun yaratmasın. Tavanın altını açtım ve pişirme işlemine geçtim. Bir tabak yardımıyla çeviriyorum. İsterseniz büyük bir spatulanız varsa spatulayla da çevirebilirsiniz. Gayet kolay olacaktır. Bir tarafından tutarsanız çevirirken zorluk yaşamazsınız. Tabak yardımıyla çevirdim. Sonrasında spatulayla sürekli ara ara çevirerek arkadaşlar kısık ateşte pişmesini sağladım. Birazcık sıvı yağ ekledim. Çevirdiğim zaman altında yağ olmadığı için. Elimle şöyle bir çeviriyorum. Yağ lavaşın her yerine gelsin, her yerine bulaşsın diye. Artık böyle çevire çevire kısık ateşte, biraz da kısık ateşte çevire çevire kızarttım. Spatula yardımıyla gördüğünüz gibi gayet rahat, kolay bir şekilde çevirebildim. İçerisinde sosis olduğu için daha yavaş pişirmeyi tercih ettim. Eğer hani sadece sebze olsaydı bu kadar uzun sürmezdi pişirmem. Sucuk veya sosis kullandığınızda mutlaka siz de yavaş yavaş pişirin. Pişen lavaşımı tavadan kaydırmaya çalıştım ama olmadı. Ters çevirdim. Sonrasında üzerine birazcık ince kıyılmış maydanoz. Sonrasında da bıçakla artık dilimliyorum. Bu tarifi mutlaka deneyin. Tam bir kurtarıcı. Kahvaltılarda, acil misafirlerde, aç gelenlere mutlaka yapabileceğiniz kolay bir tarif. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Burası sizlerle güzel. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde piştiler. Sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Bir sonraki tarifte görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her daim desteklerinizi beklerim. Hoşça kalın.